Merhabalar, Zübeyde'nin Minatölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle tam kış mevsimine girerken bir kış etkinliği, bir ev dekoru yapmak istedim. Bunun için de düşündüm, bir kardan adam yapabiliriz diye düşündüm. Ve bu kardan adamı ben yaptım. Şimdi videosunu paylaşarak sizlerle nasıl yapılacağını göreceğiz. Bakın çok hoş, çok tatlı ve çok güzel oldu. Çok sevimli oldu. Evinizin istediğiniz bir yerde dekor olarak çok güzel kullanabilirsiniz. Benim videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bu şekilde benden gelen bütün videolardan haberdar olacaksınız. Ayrıca bana ulaşmak isterseniz Zübeyde Aymutlu İpek Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevaplayacağım. Şimdi hep beraber malzemelerimizi alıp başlayalım mı arkadaşlar? Hadi hep beraber başlayalım. Kolay gelsin. Evet, başlıyoruz. Elimde bu şekilde bir pekmez kapağım vardı. İçerisine dekopaj tutkalını sürüyorum. Sağlam bir şekilde her tarafına yayarak sürüyorum. Ve içerisine sim döküyorum. Simi de böyle bir kapağın üzerine koydum ki dökülenler hiçbir yere gitmesin. Çünkü sim çok katı yayılabiliyor. Ve bize toparlamakta zorluk yaşatabiliyor. İyice yediriyorum. Işıl ışıl bir görüntü almasını istiyorum. Onun için iyice her tarafına yediriyorum. Evet. Şu simi ben bir kaldırayım. Elimde bu şekilde bir topum vardı. Bunlar satılıyor. Hobi dükkanlarında her yerde mevcut. İsterseniz alabilirsiniz. Önce şu alttaki ovalliği maket bıçağı yardımıyla güzelce çıkarıyorum. Çünkü yapıştırdığım zaman düz durmayacak. Bu da bir avantaj sağlamayacak. Şöyle alttan birazcık maket bıçağımın ucuyla yontarak bir düzlük elde etmeye çalışıyorum. Sıcak silikon yardımıyla yapmış olduğum tahtanın içerisine yerleştireceğim. Tam bu şekilde bastırıyorum ve yerleştirdim. Şimdi kafasını da oluşturmamız için şöyle bir kapağım vardı. Önce şapkasının boyutunu almak istedim. Kafasındaki ovalliği aldım. Onu tam üstüne koydum. Kapak, eski kapak. Bir de karton bardağım vardı. Onun da birazcık ucundan kesmem lazım. Çok yüksek duruyor. Karton bardağımızın ucundan şöyle kesiyorum. Kestim. Eski kapağın üzerine de onu yapıştırıyorum. Şöyle arkasını kapatmak istedim aslında. Ama içine düştü. Düz durmadı. Ben de sonradan eva kartonuyla bunu kapatırım diye kapatmaktan vazgeçtim. İkisini birbirine yapıştırdım. Şimdi elimde şu şekilde kırmızı eva kartonum vardı. Bu da yapışkanlı bir karton. Yapışkanından ayırdım. Şapkamı güzelce bu şekilde monte ettim. Sardım. Şöyle güzelce yapıştırdım. Tamamını şapkamın etrafını, dört kenarını güzelce sardım. Ve üstüne o açık bıraktığım kısmı da kapattım. Ve altı da şapkamın boyutundan biraz daha büyük, yuvarlak bir karton daha kestim. Bunu da şapkanın alt kısmına koyup kafanın üstüne koyabilmek için. Bunu da dekopaj tutkalını sürdüm. Üstüne de sim yapıştırdım. Ve yine tutkal sürüyorum. Buna da sim dökeceğim. Işıl ışıl bir görüntü elde edebilmek için. Evet. Işıl ışıl görüntüyü de bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Her tarafını simleyerek. Şimdi bu kesmiş olduğum kırmızı kapağı kafanın üstüne yapıştırıyorum. Üzerine de şapkamızı koyacağız. Ve koydum. Onu da o şekilde oraya yapıştırıyorum. Sıcak silikon yardımıyla.
Şöyle dikkatlice sürelim. Dolu dolu olsun. Sıcak silikonu da koyduk üstüne. Ve şapkayı birbirine yapıştırdım. Elimden düştü. Şapkayı bir nevi yapmış olduk. Yine bu boyun kısmındaki ovalliği de kesip aldım. Bedendeki ovalliği de kesip aldım. Sıcak silikon yardımıyla iki kafayla bedeni birbirine birleştirdim. Yapıştırdım. Elimde bu şekilde bir kumaş vardı. Bu kumaşı da şapkanın dört tarafını çevirdim. Elimde bu şekilde bir de kurdale vardı. İnce kurdale bu. Kalın kurdalelerden değil. Onu da şapkanın etrafından çevirerek bir fiyonk yapmaya karar verdim. Ve yaptım. Güzel de oldu. Fiyonku yaparken biraz zorlandım ama güzel durdu. Açıkçası yani ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet. Güzelce fiyonkumuzu yapalım. Yaptık. Hazırladık. Havada kalmasın diye şuraya azıcık da sıcak silikon koydum. Şimdi bir de şapkayı süsleyelim. Yukarıya da aynı şekilde yapıyorum yine. Kırmızı kurdale. Ek var ya, ek gözükmesini istemedim. Böyle güzelce takıyoruz ve taktık. Güzel oldu. Şimdi atkımızı da yapalım. Bu eva çok güzel olduğu için böyle yapıştırdığınız zaman kumaş şeklini alıyor sanki. Gerçekten atkıymış gibi çalışasım geldi. Düşünün yani. Çekiştiriyorsun, uzuyor, kısalıyor. Hoş. Çok hoş. Bakın tam bir kumaş değil mi? Bence tam bir kumaş. Yapışkanlı olduğu için de çıkardım. Geriye yapıştırdım. Ve bakın bu şekilde uğraştığım zaman sanki kumaşmış gibi şekilde veriliyor. Bu şekilde incim vardı, onu da taktım yakasına. Bunlardan çiçeklerim vardı küçük küçük. Onu da şapkaya yaptım. Tahtamın üzerinde de bu şekilde bir hasır ipim vardı. Hasır ipiyle etrafını çevreledim. Güzelce yapıştırdım. Tahta boşta durmasın, hoş olmaz diye yaptım. Şöyle üstünü de kapattım. Tamam. Dört tarafını kapatmış olduk. Şimdi bir de gözlerim de yok. Gözleri bulamadım. Biraz sonra bulup takacağım. Benim evdeki Noel ağacımın parçaları vardı. O parçaları kopardım. Elimdeki çiçeklerle de o parçayı güzelce süsledim. Çiçeklerle. O çiçekler normalde kullandığım çiçekler. Şu şekilde elimde toplar vardı. Topları da bu şekilde koydum. Süslemek babında. Bundan da vardı. Bunu da koydum ama sonradan geriye çıkardım bunu ben. Çünkü daha farklı bir şey koymak istedim. İncilerle de küçük 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 ağacımı süsledim. Yine diyorum kardan adamın yanındaki olan yeşillik Noel ağacımın bir dalı. Ben bu dalı süsledim. Oraya direkt monte ettim. O aşamaları size göstermek istemedim. Şimdi şapkayı da elimde bulunan bu inci boncukla, çok ince, küçücük inci boncukla güzelce etrafını, çevresini döndüm. Şapka güzel olsun diye. Güzel de oldu. Elimde böyle küçük küçük toplarım da vardı. Bunlar hep benim yılbaşından kalan süslerimin parçaları. Bunları da bu şekilde koydum. Her yere yapıştırdım. Bir nevi süslemiş oldum. Çok şeker oldu. O kadar severek çalıştım ki anlatamam ben size. Ya çalışırken bile hoşuma gitti. Tamam ben minyatür yapıyorum ama bu da benim çok hoşuma gitti. Şöyle hala topları koyuyorum. O inciyi de koymak istedim ama beğenmedim. Etrafını çevreledim onunla da. Ama sonradan tekrardan geriye çıkardım. İnci boncuğumu. Oraya takmak istemedim. Şöyle. Elimde böyle bir kozalağım vardı. Bu kozalağı oraya koydum. Diğer koyduğumu çıkardım. Şimdi bu kozalağı güzelce bir süsleyeceğim. Bakın inci boncuğu hala takıp çıkarıyorum.
Yok, o oraya yakışmadı. Küçük küçük toplarla kozalağımızı güzelce süslüyorum şu anda. Şöyle güzel güzel, tatlı tatlı sarı çiçeklerden de birkaç tane koymak istedim. Evet, koydum. Ben hala inci boncuğu yapıştırma derdindeyim ama o inci boncuk oraya yakışmadı ve tekrardan en sonunda finalde çıkmış olan bir inci boncuğumuz mevcut. Şimdi bunun ucundan çıkanlarla da hala kozalağımızı süslüyoruz. Tam oraya bir Noel ağacı yerleşti desem yeridir. Süsledik, bitirdik. Bir tane teli aldım. Üçgen şekilde katladım. Etrafında turuncu bir kağıtla sardım. Ve bir burun elde ettim. Bu burnu da aldım. Buraya güzelce taktım. Gözlerimiz hala yok ama biraz sonra var olacaklar. Burnumuz da yerine gelmiş oldu. Şu elimdeki süsü de takalım da güzel. Bari eksik kalmasın. Onu da aldım, taktım. Burnumuz da yerinde. Şimdi ben bunun aslında üstüne bir kavanoz kapatmak istedim. Ama elimde kavanoz yoktu. Aradım bulamadım. Fanus bulamadım. Çünkü başta böyle bir şey yapmayı düşünmemiştim. Sonrasında aklıma bu bidon geldi. Bidonun ağzını güzelce çıkarttım. Çünkü sığmıyordu. Üzerine böyle ters bir şekilde kapatmayı düşündüm. Baktım. Ölçtüm. Oldu. Ve inci boncuğumuz finalde çıkıyor. Bidonun tam kardan adamın tepesine gelecek olan kısmına şeffaf tutkal sürdüm. Çünkü kuruduğunda şeffaf olacak. Hiçbir görüntüsü olmayacak. Dıştan görüntüsü de kötü olmayacak. Üstüne güzelce bu şekilde şeffaf tutkalı sürerek sürdüm. Ve elimde bulunan karlarım vardı benim. Bu karlardan üzerine döktüm. Şöyle dökelim. Yapışması için. Döküyorum. Evet. Döktük. Elimde diğer kardan da vardı. Biraz da bundan dökelim. Böyle yukarıdan yağan kar gibi olacağını düşündüm ki öyle de oldu açıkçası. Gözlerimizi de artık yerine takalım. Sıcak silikon yardımıyla gözlerimi takıyorum. Evet. Taktık. Oraya da takalım. Taktık. Gözleri takılınca güzel oldu. Ama ağzımız yok hala. Yine ağzımızı da Eva yardımıyla yaptım. Arkası da yapışkanlı olduğu için rahatlıkla ağza takıldı. Yapıştırma derdim gibi bir sorunum olmadı. Biraz büyük kesmişim. Şöyle taktım. Kesiyorum. Biraz şöyle. Ve ağzımız tamamlanmış oldu. Ağzımız hazır. Oralara yapışkan yapışmıştı. Onları çıkardım. Şimdi bidonumuzdaki karlar da kurudu. Etrafına tahtaya güzelce sıcak silikonu taktım. Sürdüm. Ve üzerine bidonu koyarak kapatıyorum. Etrafını da bu tül yardımıyla yapıştırıyorum. Hiçbir ek görünmesin. Tül de güzel bir dekor oluşturdu. Onun için güzelce bu şekilde sımsıkı da tuttu aslında. Arada bir köprü oluşturdu. Boşluk falan hiçbir şey bırakmadı. Tülü de bu şekilde değerlendirmiş oldum. Taktım, bitirdim. Şuradan da keselim. Tekrardan yapıştıralım. Tamamını yapıştırmış olduk. Severek çalıştığım bir çalışma oldu. Elimde bu şekilde bir de inci boncuğum vardı. Şapkaya da kullanmıştık.
Bunu da güzelce sıcak silikon yardımıyla her tarafını döndüm. Yapıştırdım. Hiçbir ek bir şey gözükmesin diye. Şık bir görüntü oluştursun diye. Yapıştırmaya devam ediyorum. Evet. Yapıştı ve bitti. Şimdi ağız kısmına baktıysanız ağız kısmı kestiğim ağız. Bunu sprey boyayla güzelce boyadım. Getirdim. Yapıştırdım. Bir ayak olmuş oldu. Ayak görüntüsü oluşturmuş oldu. Kırmızıya da boyayınca tam bir bütün oldu. Çünkü tahtanın direkt yerde olmasını istemedim. Boşa da gitsin istemedim bidonun ağzı. Getirdim güzel bir şekilde monte ettim. Montalamış oldum. Ayakta dururken de havada duracak. Nasıl, beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok severek çalıştığım bir çalışma oldu. Çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşça kalın.